Merhaba arkadaşlar, ben Murat Recep Kırgıl. Japonya'da yaşıyorum. Buradaki gözüme çarpan, bana enteresan gelen şeyleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ekstradan da YouTube için yavaştan uzun videolar çekmeye başladım. Bu üçüncü videom olacak. Yalnız bu videoda da öncekiler kadar uzun değil ama biraz böyle üstünden net bir şekilde geçeceğim. Fazla uzatmadan. O zaman hemen başlayalım. Japonya. Düzenli sokaklar, sessiz insanlar, teknolojik yaşam. Japonya'ya gelip irtica ederseniz, o şekilde kalmayı düşünürseniz pek de güzel bir yanını görmüyorsunuz en başında. Sonrasında değişebilir bu olay, sizin bakış açınıza bağlı. Yani şöyle söyleyeyim ben size, hayaller kurarak geldiğiniz bir ülke olacak zaten Japonya. Öylesi bir ülke zaten. Ama burada sizi neler bekliyor? Tek tek anlatayım. İrtica başvurusu yapıyorsun ama sistem seni hemen kucaklamıyor. Gel kardeşim seni bir şöyle sarayım. Hoş gelmişsin, beş gitmişsin. Otur çayımızı kahvemizi iç demiyor. Aylar, yıllar bekleyen bir süreç içerisine giriyorsun. İrtica başvurusunu yaptıktan sonra. Çalışma yok, gelir yok, sosyal yardım neredeyse sıfır. Sağında solunda tanıdığın arkadaşın cartın curtun elinden tutmazsa ev bulup içerisine geçip sıcak bir yuvada oturma şansın bile çok düşük. İltica başvurunu yaptın. Adam sana işte oturum hakkı verdi. Ben senin dedi dosyana hemen bakmayacağım dedi. Biraz dedi içeride gez dolaş. Sıran geldiği zaman ben seni mahkemeye çıkaracağım dedi. O mahkemeye çıktıktan sonra da irtican kabul etmezse, olmazsa seni ülkeye göndermek istiyorlar. Ülkeye gönderemezlerse de seni gözetim altına alıyorlar. Bir nevi Türkiye'deki anlayacağın hapis olayı. Oradaki süreç belli değil. Seni bir ayda da sonuçlandırabilirler, gönderebilirler. Bir yılda da. Belirsiz bir bekleyiş var içeride. Dışarıdasın diyelim. Sana dışarıda izin verdiler beklemeni. O süre zarfında dil bilmiyorsan doktora gitmek bile bir dağa tırmanmaktan zor. Fuji Dağı var burada mesela. Fuji Dağı'na tırmanmaktan zor yani doktora gidip de açıklaman kendini, ne bileyim. Doktora gelene kadar ki süren zaten ekstra bir eziyet. İngilizce yetmiyor. Japonca şart. Ve kültürel fark var. Kocaman böyle duvar gibi karşına çıkıyor. Lan diyorsun, ben bunu nasıl arkasına geçip de aşacağım bu zorluğu. Japon toplumu içine kapalı. Dışarıdan gelenleri fazla anlamaya çalışmıyor. Bu nedenden dolayı da çoğu zaman yalnız kalacaksın. Geldikten sonra illaki arkadaş edineceksin. Türk arkadaş. Onlarla biraz iyi geçinmeye bakacaksın. Ekstra durumda bayağı bir yalnızlık çekersin çünkü. Hayallerle geldin buraya. Bu süreci bir nevi bir şekilde atlattın diyelim. Aklına gelecek, cepte para yok. Benim çalışmam lazım diyeceksin. Çalışma iznin yok. Çalışma iznin çıkana kadar en azından bir sene geçecek. Çalışma iznin sana haftalık 28 saat çıkana kadar bir sene geçecek. Bir sene boyunca senin çalışma iznin kesinlikle yok. Çalışma iznin gelene kadar aç mısın? Tok musun? Açıkta mısın? Eğer bir Türk tanıdığın yoksa kolundan tutup seni, gel kardeş ben sana yardımcı olayım, hayatını düzenli bir sok burada, ondan sonra da bakarsın çarene diyenin yoksa sokaklar seni bekliyor. Yine de çalışma iznin yokken işte sağdan soldan iş buldun. Ufak tefek böyle. Ama bulduğun işler zor olacak. Tehlikeli olacak. Bunları düşünerekten gel. İrtica yapmak istiyorsan. Ve ayrıyeten de ücretin oradaki hayallerin gibi bir ayda 100 milyar, 200 milyar kazanırım olmayacak. Çünkü daha yeni gelmişsin. Sana düşük ücret verecekler. Bir de çalışma iznin yok. Ama en zor da ne biliyor musun? Belirsizlik. İrticalı bir şekilde bekliyorsun. 2 aya bir tekrardan başvurunu yenilemeye gidiyorsun. 3 ay veriyorlar. Bu sefer 3 aya bir gitmek zorunda kalıyorsun. 6 ay veriyorlar. Bu sefer her 6 ayda gitmeye başlıyorsun. Yani ne zaman seni kabul edecekleri belli değil. Ki şöyle bir şey var. Japonya irtica başvurusu yapanların %1'ini sadece kabul ediyor. Da çok sıkıntılı bir süreç geçirmen lazım ki o şekilde. Yani dünyanın en katı ülkesi Japonya.
bu konuda. Ha gelirsin birisiyle bulursun, evlenirsin. O zaman söylediklerimin hepsini kenara itmiş olursun. O sana kalmış. Yani eğer takıntılı bir insansan bu bekleyiş seni sıkıntılı bir sürece sokabilir psikolojikmen. O nedenden dolayı geldiğinde arkanda kimse olmayacak. Senden bir şeyler bekleyen kimse olmayacak burada. Gelirsen free olacaksın. Ya herro ya merro diyeceksin yani. Japonya'ya gelip irtica etmek için bu kafa şart yani. Yani işin geneli Japonya'ya gelmek bir kaçış gibi görükse de aslında hayatın en zor kısmı burada başlıyor. Ben de çok güzel hayallerle geldiydim buraya ama ilk geçirdiğim bir sene çok sıkıntılı bir süreçti. Yeri geldi bir ay boyunca dükkanın içerisinde sadece şu bedenim kadar bir yerde uyudum. Sağ tarafımda dolap var, sol tarafımda dolap. Dolap dedim de difrizler oluyor ya, deyince zaten donuyorsun. O şekilde soğuk. Alt tarafımda perde var. Onun önü dükkan. Kafa baş tarafımda da tuvalet var. Tuvalet kapısı. Sadece burada ben bir ay geçirdim. Geçireceğin zamanı, burada geçireceğin zaman ilk başta da çok güzel olmadığından dolayı, paran varsa tamam. Paran yoksa bu şekilde hayat sürersin yani ilk gözünü açana kadar. Şimdi her şeyi hallettik diyelim. Her şeyi hallettin. İşte irtica başvurunu yaptın. Geldin buraya, artık atıyorum haftada 28 saat çalışma iznim var. Bir tane Türk de gel dedi, kardeş benim yanımda çalış. Ne işinde çalışacaksın? İngilizcen yoksa, Japoncan yoksa restorantasın ya da dönercidesin ya da inşaat yıkım işindesin ya da pirket öreceksin. Bahçe duvarı. İnşaat işinden bahsediyorum. Pirketle aynı havuzun içerisine kat. Sabah 6'da uyanıyorsun. 6.30'da yoluna çıkıyorsun. Toplanma yeriniz neresiyse ona göre işte erkene çekersin, geçe çekersin. O fark etmez. Benden bahsediyorum. 6'da uyanıyorsun. 6.30'da yola çıkıyorsun. 7'de Doba'ya varıyorsun. Ofise varıyorsun 7'de. İnşaat alanına gideceğin malzemeleri tek tek yüklüyorsun. Yükledikten sonra her şey hazır. Bütün arabalar hazır. Bu sefer çıkıyorsunuz. İşte belki fazla kişi çalışıyorsunuzdur. Herkes farklı yerlere gidiyordur. Ofisten çıkıyorsun. İnşaat alanın belki 1 saat. Belki 2 saat. Atıyorum Ankara'dan Çorlu'ya gideceksin. Ne bileyim Kozan'dan Adana'ya gideceksin. Ne bileyim İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gideceksin. Burada inşaat alanları bu şekilde. Tutup da seni 1 ay boyunca, 3 ay boyunca aynı inşaat alanına gidemiyorsun. Öylesi bir şey yok. Çok büyük firmalara girersin. Öylesi bir firmada tek tük var yani Türklerin çalıştırdığı. O nedenden dolayı ufaktan başlıyorsun burada her zaman. Saat 8-8.30'da çiviyi çaktın inşaat alanında. Kimi patronlar mola yapmıyor. 12'ye kadar çalışıyorsun. Kimi patronlar saat 10'da mola veriyor. Yarım saat, 15 dakika, artık o patronuna bağlı. Ufak bir şu alttaki sesten çıktı o bırt sesi. Benden değil. Bir daha yaptım bak. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun şu anda. Baba onda molanı yaptın diyelim. Ya da yapmadın diyelim. 12'de yemek molan var. Pirket işinde çalışanların bu esneyebiliyor. Geç olabiliyor, erken olabiliyor. İşte yaptığın harca bağlı. Ama yıkım işinde öyle değil. 12 geldin molanı yapıyorsun. Saat 10 dedi mi de molanı yapıyorsun. 12'de başlıyor. Birer saat, 1 saat mola yapıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra 1'de tekrardan işe başlıyorsun. Saat 3'te tekrardan mola yapıyorsun. Yani bunu yapmak zorundasın değil zaten. Senin patronun, saçon, yani uygun görürse yapıyorsun bunu. İyi birisi ise yapıyorsun bunu. Ondan sonra saat 5 dedi mi inşaat işinde çivi çakmak yasak. Yıkım işinde yani. Burada ev yapmıyorsun. Burada ev yıkıyorsun. Gelen Türkler buna hazırlıklı olsun. Onun da içeriğini anlatacağım birazdan. Pirket işinde ise baba o anki senin patronunun kafası iyi ise bıraktırır. İyi değilse devam edersin. Artık 6'ya, 7'ye, 8'e kalmasın da 8'de 8.30'da anca evde olursun 9'da. Pirket bitmemiştir. Atıyorum 50 pirket kalmıştır. Bunu örek demiştir adam. Yapmak zorundasın yani, sonuçta senin işin. Her neyse 5'te çıktın diye, 6'da çıktın ortalama diye inşaat alanından. Tekrardan ofise gidiyorsun. 1 saat 2 saat yolu. Ofiste de tekrardan ertesi günün hazırlığını ya o gün yapıyorsun ya da ertesi gün sabah yapıyorsun. O yine patrona kalmış. Ya da size kalmış bir şey olacak. Ondan sonra eve gidiyorsun. Eve gittiğinde saat 7. En azından 7-8. Zaten 8'de Japonya kapanmaya başlıyor. Alışveriştir, carttır, curttur, mağazalardır. İşte marketler sadece açık oluyor. Saat 9'da her yer kapanmış oluyor Japonya'da. Yani eğlence mekanlarından bahsetmiyorum. İçki mekanlarından bahsetmiyorum. Kıyafet alacaksındır, kapalıdır. Ne bileyim evine eşya alacaksındır, kapalıdır.
Ama marketler açık. 7.30 oldu, eve geldin. Duşunu, yemeni, cartını, curtunu hallettin. 8.30. Yapacağın iş ağır olduğu için, tamam bak, ağır, kolay bir iş değil. Yıkım işi de, pirket işi de. Restoran işini bilmiyorum. O kolay olabilir. Ama onun da saati fazla. Öylesi bir şey daha var. Maaşı az. Yaptığın iş ağır olduğu için saat 8.30 olacak. Sen oturacaksın şöyle. Ben bir uyusam ya. Çok yoruldum diyeceksin. Saat 9-9.30'da uyuyacaksın. Neden? Çünkü saat 6'da, 6.30'da tekrardan yola çıkacaksın. Hayatın böyle geçecek. Burada ekstra bir yeteneğin yoksa, ekstra bir işte belgendir, cartın, curtun, dilin, milindir yoksa, Türkiye'den geldiğinde hayatın bu şekilde geçecek. 8.30'da akşam eve geleceksin. Anca oturacaksın şu koltuğa. Duşunu muşunu aldıktan sonra. Sabah 6'da tekrardan yola çıkacaksın çalışmaya. Her neyse, çok mu içinizi kararttım bilmiyorum ama gerçekleri söylemek istedim. Gelecek olanlara, gelmek isteyenlere bir aklında yine de bir düşünce olarak işte la ben buraya gittiğimde bu şekilde olacakmış düşüncesiyle aklınızda bulunur yani bu videodaki söylediklerim. Çok da kolaylaştırabilirsiniz yani hayatı burada. Öylesi bir şey de var. Herkes gelip de zorluk yaşayacak diye bir şey yok. Bir kayda yok. Yani buraya geldiğinde hayat belki sana gülecektir. Bilemez. Ufak tefek böyle videolar atmaya devam edeceğim. Sadece bu konu üzerinden değil, ekstradan da işte Japonya'da gezdiğim yerleri, ne bileyim yaptığım kampları, gözüme enteresan gelen şeyleri paylaşmaya çalışacağım YouTube kanalında. Takip ederseniz de sevinirim. Instagram adresim, TikTok hesabım, YouTube hesabım aynı, Murat Recep Kırgıl isminde. Üçünden de takip edebilirsiniz beni. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.